Merhaba arkadaşlar. Bu derste Advanced Find and Replace isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle kısıtlanmış tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getireceğiz. Programı bu adresten indirebilirsiniz. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım. Ve masa üstüne kısa yolunu oluşturalım. Bu program ne işe yarıyor? Bu program bir dizindeki dosyalar içinde arama yapma ve metinleri değiştirme için kullanılan bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. İlk açılışta bir neg ekranı bizi karşılıyor ve programı denediğiniz için teşekkür ile bir metin yer alıyor. Sonrasında menüler altında kalan gün sayısı ve programı satın almamız gerektiğini söylüyor. Yine sağ bölümde Buy Online ibaresi var. Ayrıca Help About bölümünde yine Buy Online, Register Now linkleri mevcut. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve ana dosyasını DIE ile açalım. Program Delphi ile derlenmiş 32 bitlik bir yazılım. Herhangi bir koruması yok. Şimdi program 32 bitlik olduğu için programı 32 bit debugger'la açalım. Sonrasında debugger'ın yorum kısmına sağ tıklayıp ara, geçerli modül, string referanslarını tıklayalım. Şimdi burada arama bölümüne register yazalım ve register to bölümüne çift tıklayıp gidelim. Bu kısımda yukarı doğru çıktığımızda burada bir atlama satırı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu atlama satırına bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında bu kısmın yer aldığı fonksiyonun başına gidelim. Burası fonksiyon başı. Sonrasında grafik moduna geçelim ve F9 ile programı çalıştırıp breakpoint satırına geldik. Burada programın gidişatını izlemek amacıyla Tracing, Trace Coverage, Word'ü seçiyoruz. Sonrasında Tracing, prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyelim. Ve program açıldı. Şimdi grafiği renklere göre kontrol ettiğimizde bu satırdan sonra bir atlama satırı var. Ve bu satır sol taraftan ilerleyip programla ilgili satın alınması gereken string değerlerinin olduğu bölümlere gidiyor. Bizim bu satırdan itibaren sağa gidecek şekilde reverse etmeliyiz.
Yani bu satırın sağa doğru atlaması için bir üst satırdaki değeri değiştirmeliyiz. Bunun için bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında programı debugger restart edip F9 ile en son breakpoint satırına gidelim. Ardından grafik moduna geçelim. Şimdi bu satıra sağ tıklayıp bir açıklama ekleyelim. Ve tamam diyelim. Ardından sağ tıklayıp Disassembler'da takip et diyoruz. Ve bu satırı düzenleyip sondaki 0 değerini 1 yapıp tamam diyelim. Tekrar grafik moduna geçelim. Ve ardından F8 ile satır satır ilerleyelim. Gördüğünüz gibi sağ taraftan ilerledi. F9 ile programı devam ettirdiğimizde artık programın tüm fonksiyonları açıldı. Şimdi bu haliyle yaptığımız düzenlemeyi kayıt edelim. Debugger'ı kapatalım. Programın dizinindeki ana dosyanın ismini değiştirip düzenleyip kaydettiğimiz dosyayı programın ana dizinine kopyalayalım. Şimdi programı normal bir şekilde çalıştıralım. Gördüğünüz gibi menüler altındaki deneme sürüm süresinin kalktığını, kayıt ol, satın al gibi linklerin kaybolduğunu, yine Help About bölümünde artık Register to yazdığını ve burada da satın al, kayıt ol gibi linklerin kaybolduğunu görüyoruz. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programın kısıtlı tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getirip süresiz kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.